en doğru longboard'u kaymayı öğrenebileceğin yerlerden birindesin. Selamlar, ben Enfal Altar, profesyonel longboard sporcusuyum. Ben sağ ayak önde kayıyorum. Herkesin bir denge ayağı vardır. Sağ ayak önde kayanlara goofy, sol ayak önde kayanlara da regular denir. Eğer ayağını öne değil, arkaya alarak adımlıyorsa onlara da mongo goofy veya mongo regular denir. Longboard tahtanıza çıktığınızda denge ayağınızı öne alarak kaymanızı tavsiye ederim. Tam tersi, yani mongo kayanlar özellikle hızlanma konusunda veya longboard'da hareket yaparken zorlanabiliyorlar. Zaten çok fazla da mongo stili tavsiye edilmiyor. Ne diyor bu Enfal diyorsan kesinlikle bu videoyu durdurup Türk Longboard web sitesine gitmen lazım. Longboard Akademi bölümündeki Longboard terimleri sayfasını detaylıca incele. Ondan sonra gel bu videoları izle. Çok daha iyi kavrayacaksın. 3 şekilde denge ayağınızı bulabilirsiniz. Birincisi, kendinizi öne doğru bırakacaksınız. Hangi ayağınızın üstüne düşüyorsanız bunu birkaç defa tekrarlayacaksınız. O sizin denge veya rehber ayağınız olabilir. İkinci tekniğimiz, herhangi bir yükseklikten kendinizi bırakın. Ama bu çok yüksek olmasın. Bunu da tabii birkaç defa tekrarlayın. Ya ben sağ elle yazıyorum, demek ki sağ ayaktır gibi düşündüğünüzde kesinlikle sağ ayağınızın üstüne düşersiniz. Ancak haberiniz olmadan biri sizi ittirdiğinde o an onu düşünmediğiniz için doğru denge ayağınızı bu şekilde de 3. denemede bulabilirsiniz. Kafamızı nereye vuracağımızın garantisi var mı gençler kayarken? Yok. Ondan dolayı ne yapacağız? Kesinlikle kask takacağız. Longboard'a yeni başladıysan birincisi 3 gün kay, 1 gün dinlen. All day, every day mantığıyla longboard kaymaya kalkarsan vücudundaki kaslar yıkıma uğrayabilir. Yemene içmene biraz dikkat edeceksin. Çünkü bu spor gerçekten seni zayıflatır. Ben çok kilolu adam gördüm. Tığ gibi çıktı. Denge ayağımızı bulduktan sonra artık step antrenmanı yapmaya başlayabiliriz. Regular, yani sol ayak önde kayanlar dediklerimin tam tersini yapacak. Goofy sağ ayak önde kayanlar boardlarını ortalıyor. Ben sağ ayak önde kaydığım için boardumu sağ tarafa aldım. Bütün gücümle sağ ayağımla basmıyorum. Bunun adı T pozisyonu. T harfine benzediği için biz bu pozisyonu T pozisyonu diyoruz. Topuğumu çok hafif kaldırıyorum. Neredeyse anlaşılmıyor. Bu da board pozisyonu. Artık board pozisyonundayım. Bu şekilde artık board'a ben hakimim. Dışa veya içe doğru board'umu rahatlıkla çevirebilirim. Tekrar T pozisyonu yaptım ve 6 adımda step antrenmanımı bitirdim. Board'un üzerine çıktığınız zaman bir slackline ipinin üstünde değilsiniz. Bu şekilde ellerinizi açmanıza gerek yok. Unutmayın, dengenizi omuzlarınızdan sağlıyorsunuz. Elleriniz bu şekilde rahat olacak. Herhangi birine tutunmayın ya da bir demire bir şeye tutunmayın. Buna kendinizi alıştırırsanız farkında olmadan bütün ağırlığınızı o tutunduğunuz şeye vereceksiniz. Ve bu şekilde longboard'u kaymanız çok zorlu hale gelecek. O yüzden board'un üzerine tek başınıza çıkın. Herhangi bir şeyden destek almayın. Kendinizi kasmayın. Eğer kasarsanız longboard'u çok zor kayarsınız. Squat pozisyonunda bu şekilde de kayarsan bir yerden sonra artık senin için çok zor hale gelir. Tahtanın üzerine çıktığın zaman rahat olacaksın. Ya, hafif dizin kırık olabilir. Pekiştirmek adına tekrar yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genellikle T pozisyonundan sonra board pozisyonuna geçince bu şekilde dönüyorlar. Bu yanlış. Vücudumuz bu tarafa bakacak. Ama böyle sopu yutmuş gibi bu şekilde durursan ve buraya bakarsan bu iş olmaz. Boardunuzu hissederek kaymanız gerekiyor. Sonuç olarak etrafa bakmamız lazım. Ama hareketlerimizi yaparken ara sıra ayağımıza tabii ki bakabiliriz. Çenemizi biraz dik tutmaya çalışalım. Ben mesela hareketlerimi yaparken kendimi hep böyle bu şekilde alıştırmışım. Ama kamburumu çıkartmıyorum. Çünkü kamburumu çıkarırsam zaten öne doğru düşerim. Bak, bu zımparalı board. Bu da ortasında zımparası olmayan board. Aslında bunun nose ve tail kısmında zımpara var. Longboard'un tarzları vardır. Downhill freeride, freestyle, dance, pumping, slalom veya car ve hepsiyle de yapabilirsin aslında ama cruiser'da bir tarz veya alt kategori diyebiliriz. Şimdi bunda dance freestyle yaparsın. Bunda da freeride yapabilirsin ya da biraz daha böyle traklarının açılarını değiştirirsen downhill bile yapabilirsin. Slide atarken, ollie atarken zımpara kullanman şart. Bu tahtada mesela rahat bir şekilde dönebiliyorsun. Bununla alakalı da kartlardan detaylı bilgilere ulaşabilirsin. Step antrenmanını yaptın. Güzel. Board pozisyonunda board'a zıpla. Ancak şunu unutma. Board pozisyonunda board'a binilmez. T pozisyonunda inip T pozisyonunda bineceksin. Belli başlı hareketleri yaparken board pozisyonunda board'un üstüne atlayabilirsin. Bak, atlayabilirsin diyorum. T pozisyonda adımlayacaksın. T pozisyonda ineceksin. T pozisyonda frenini yapacaksın. Board pozisyonda kaydığımızı düşünelim. Bu şekilde adım atmak benim için bile zor. İlla bu şekilde koyacaksın diye bir durum söz konusu değil. Herkesin duruş pozisyonu farklıdır. Bazıları bu şekilde durur. Bazıları böyle, bazıları böyle. Bazıları da böyle. Siz isterseniz böyle de koyabilirsiniz ama böyle koymayın yani ya da böyle koymayın. Bunlar yanlış. Daha iyi kavramak adına tekrar yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bakın bütünüyle kameraya fokuslandım. Kameraya bakarken etraftaki arkadaşlarımı da görebiliyorum. Genellikle yapılan hatalar kaykayda biliyorsunuz işte iki vidayı kapatacaksın gibi olaylar var ya. Onlar longboard'da yok. Longboard sporunun tahtaları çok geniş bir yelpazeye sahip. Çok fazla şekli var. Kaykay gibi standart değil bizim tahtalarımız. O yüzden her longboard tahtasının dengesi farklı olabilir. Bazen içten geçmeli olanlar oluyor, drop through'lar veya işte top mount bununki gibi. Önemli olan mantığı kavraman. Çünkü mantığı kavradıktan sonra bütün longboard tahtalarını kayabilirsin. Peki ben bu dengeyi nasıl kavrayacağım? Board pozisyonuna çık. İki tırağı da rahat bir şekilde döndürebiliyorsan tamam, artık tahtaya sen hakimsindir. Parmak ucunuz ilk zamanlar, çünkü bazı hareketlerde parmak ucunuz tahtanın dışına da çıkabilir. Ama ilk kaymaya başladığınızda arka ayağının parmak ucu kısmı istersen bu şekilde az da olsa dışarı çıkabilir. Ancak denge ayağın kesinlikle board'un dışına çıkmayacak. Parmak ucunuz çok tahtanın önüne gitmesin. Eğer parmak ucunda ayağını buraya koyarsan T pozisyonu yaptığında bak gördün mü? Düşebilirsin veya board'un sola doğru çekebilir. Burada sanki çivilemiş gibi olması gerekiyor ayağının. Hiç kaldırmayacaksın. En büyük yapılan hatalardan biri de o. Ayağını böyle kaldırarak yaparsan bu yanlış. Ayağını çok hafif, topuğunu bile kaldırdığın fark edilmeden çevireceksin. Step antrenmanınızı bitirirken sol arka ayağınızı board'un biraz daha dışına koyun. Ön ayağınıza yer kalsın. Diğer türlü sadece bunu step antrenmanında yapmayı unutmayın. Bu tarafa koyduğunuzda buna yer kalmıyor. O yüzden ortala, parmak ucun tahtanın sol tarafını geçmesin. Topukların dışarıda olabilir. Size burada anlattığım her şey birbiriyle bağlantılı. O yüzden hiçbirini atlamamaya çalışın. Longboard'da dönüşlere geçebiliriz. Dışa doğru dönmek istediğimiz zaman squat pozisyonundaki gibi duracağız. Ve dizimizle omzumuz paralel olacak. Bazen o vermiş olduğunuz kar sizin için yeterli olmuyor. Board'a doğru yatıp elinizle bile tahtayı çekebiliyorsunuz. İçe doğru dönüşlerde de dizlerimiz kırık, dizlerimizi öne verip vücudumuzu ortada tutuyoruz. Traklar zaten böyle bir üçgen hale geliyor. Dışa doğru dönüşte de traklarımız V şeklinde oluyor. Bu trakların gıcırdamasıyla alakalı özellikle dönüşlerde eğer böyle tak tak ses geliyorsa bushinglerinizi kontrol etmeyi unutmayın. Ancak gıcırdama sesi sizi rahatsız etmesin. Detaylı olarak kartlardan bununla alakalı da bir inceleme yapmıştım. Oradan o videoya da ulaşabilirsiniz. Bu tarz dans tahtalarında nose ve tail kısmı uzun olduğu için aynı o kaykaydaki gibi tail turn olayını yapabiliyorsunuz. Normalde böyle kayıyorum ya. Ön ayağımı biraz geriye alıyorum. Sürttürerek. Arka ayağımı da tam tail kısmına getiriyorum. Her tahtanın konkevi farklı oluyor. Ondan dolayı ben ayağımı bu şekilde koyuyorum. Nereye dönmek istiyorsan öncelikle oraya bakmayı unutma. Bu püf noktası işin. Mesela ben içe doğru dönmek istiyorsam sola doğru bakacağım ve bu şekilde yapacağım. Dışa doğru dönmek istediğinde, sen böyle bakıp bu şekilde dönmek istediğinde tabii ki dönebilirsin ama zor olur. Sopu yutmuş gibi dönmeyeceksin. Özeti bu. Longboard'daki birinci frenimiz ani fren veya acil durum freni diyebiliriz. Bu görmüş olduğunuz tripod bizim engelimiz olacak. Bunu bir insan olarak düşünebilirsiniz veya bir araba, bisikletli, elektrikli scooter veya en tehlikelisi bebek veya bebek arabası. Bu tarz durumlarda ayak freni yapmayacaksınız. Direkt ani fren yapın. Karşına ani bir engel çıktı. Hemen T pozisyonu yap. Öne doğru koş. Eğer koşmazsan takla atarsın. Tabii ki böyle bir hızda takla atmazsın ama longboard'un hızına göre koşma hızında değişecek. Bunu unutma. Neden ben board pozisyonundan T pozisyonuna veya T pozisyonundan board pozisyonuna geçerken ayağınızı kaldırmayın diyorum? İşte bundan dolayı. Çünkü böyle durumda bir de ayağını kaldıracağım falan zaten tehlikeli. Belki yüksek hızda olabilirsin. Hemen hızlıca çevirip T pozisyonuyla board'unu geriye at. Board'unu da kurtar. Öne doğru koş. Aslında ani fren bu kadar basit. Tabii engelin de durumuna göre değişir bu. Yani illa da sol tarafa doğru koşacaksın diye bir durum söz konusu değil. Sol taraftan ciddi bir insan kalabalığı geçiyordur. O arada sen hemen ani frenini yapıp sağ tarafa doğru da koşabilirsin. Acil durum freni veya ani fren yaparken ittirmekten de korkmayın insanları veya işte bisikletliyi. Çünkü burada canınız söz konusu. En büyük sakatlıkların çarpışmalardan kaynaklandığını longboard'da unutmayın. Şimdi ayak frenine geçiyoruz. Ayak freni yaparken bir güç aktarması söz konusu.
Sol ayağınızı yere doğru koyarken bütün ayağınızı yere koymayacaksınız. Topuktan da fren yapan var, parmak ucu da yapan var ama ayağımızın tam bu kısmı ile fren yapmanızı tavsiye ederim. Gücümün aslında %60'ı sağ ayağımda. Yavaş yavaş sol ayağımı yere doğru koyup frenimi yapıyorum. Bazıları ayağını borda sabitliyor, böyle yapıyor. Burkabilirsin ayağını. Önden de yapmayın, arkadan da. Paralel tutun. Geçenlerde benim arabanın el frenini açıkta unuttuk. Hemen böyle hareketlenince bir panik oldum. Aynı o sürüklenme olayının benzerini yaşamıştım. Mantık aynı aslında, biliyor musunuz? Yani longboard'da da o sürüklenme olayının benzerini yapıyorsunuz. Frene bir anda basmıyorsan sol ayağında bir anda yere indirmeyeceksin. Hızına göre fren mesafen de değişir. Yine bu bizim bir engelimiz olsun. Görüyor musun? Tam buradan başladım. Şuraya kadar fren mesafem var. Tabi sert bassaydım belki şurada da durabilirdim. Yavaşlattım. Ayakkabınızın altı her halükarda eriyecek tabii ki. Slide yaptığınız zaman da tekerlekleriniz erir. Birazdan slide hareketini de anlatacağım basit bir şekilde. Günlük hayatta sürekli ani frene kendinizi alıştırmayın. Genellikle bu tarz ayak frenlerini yapmanızı tavsiye ederim. Üçüncü ve son frenimiz slide. Çok fazla slide hareketi var bu arada. Şu an benim yapmış olduğum power slide'tı. Hafif zımparadan destek aldım açıkçası. Zımparalı bir boardta slide atmanızı tavsiye ederim. Özel slide tekerleri vardır. Downhill freeride'da genellikle slide hareketini çalışırlar ve zaten orada öğrenmek zorundalar çünkü çok yüksek hıza çıkıyorlar. Bunun dışında Towside Predrifts var, Coleman var, Pendy Slide var. Var da var. Ama bunların hepsinin detaylı anlatımı Türk Longboard YouTube kanalında. Oradan detaylıca inceleyebilirsiniz. Boardunuzu sola alın, sağa doğru dönerken slide'ınızı atın. Bu sizin için daha rahat olacaktır. Vücudunuzu arkaya alın, öne doğru boardu ittirin. Switch kayan arkadaşlar olabilir. Ya ben iki ayağımın da üstüne rahat düşüyorum, rahat kullanabiliyorum. Geliştirmiş olabilirsin kendini. Özellikle kayak veya paten sporlarıyla uğraşan arkadaşlarımız longboard'a geçtiği zaman biraz böyle bocalamasının nedeni iki ayağında rahat bir şekilde kullanması. Longboard hareketlerine geçtiğinizde ters ayağınızı da güçlendirin. Bu da sizin işinize yarayacak. Birinci adım, ikinci adım, diğer iki, sonra diğeri, sonra diğeri. Bu şekilde ters ayağınızı güçlendirebilirsiniz. Longboard'unuzu alıp bu şekilde başlangıç yapmanız mı daha iyi? Öne doğru koşar adımla giderek board pozisyonu zıplayıp bu şekilde başlamak mı sizin için daha iyi? Eğer ikincisi ise size ben videonun bir kısmında step antrenmanından sonra board pozisyonu zıplamayı öğretmiştim. İşte bunu burada yapacaksınız. Şunu yapmayın. Board'a atıp ondan sonra böyle zıplıyorlar. Bazen bunu yanlış yapabiliyorlar. Bu şekilde zıplarsan board öne, sen arkaya uçarsın. Zaten board'u yere atmadan önce sağ ayağınız havada oluyor. Sol ayağınızdan almış olduğunuz güçle board pozisyonunda üstüne zıplayıp bu şekilde hareket ediyorsunuz. Burada tam senkronu yakala. Koy yere. Bu. Denge ayağınızı güçlendirmeden hızlanma olayına girmemenizi tavsiye ederim. Onun için de adımınızı atın. Bu şekilde durmaya çalışın. Sonra tekrar adım atın. 2, 3 bu şekilde devam ediyorsa o zaman artık hızlanma olayına geçebilirsiniz. Adeta koşarmış gibi paralel adımlarınızı atın. Bu şekilde hızlanacaksınız. Longboard'u kayarken arkadan aldığın 3 adım, önden aldığın 1 adıma eşittir. Çok da önden almayacaksın. Çünkü bu tarz bir board'un varsa footbike dediğimiz ayağının tekere takılıp senin bir anda board'dan düşmene sebebiyet verebilir. Böyle longboard kayılmaz. Yapmanız gereken şey paralel tutun. Adımladığınız ayağınızı tahtadan yüksekte tutmaya çalışın. Çok da yüksek olmasın, yani şunu da istemiyorum sizden. Şu benim için yeterli. Adımınızı atın. Ayağınızın bütünüyle adım atmak zorunda değilsiniz. Bu sizin için çok zor hale gelir. Ayağınızın tam şu kısmıyla adım atacaksınız. Longboard'da sadece ayağınızı kullanmıyorsunuz. Bütün vücudunuzu kullandığınızı unutmayın. 17 farklı kası çalıştırıyor bu spor. Traklarınızı ritmik bir şekilde sağa ve sola doğru döndürürseniz, bir sağ bir sol board'unuzu çevirirseniz hızınızı korursunuz. Birkaç adım attıktan sonra, bunlar tabii sert adımlar olacak, tekrar adım atmanıza gerek kalmadan slalomla hızınızı korurken eğer bunu yokuşta yaparsanız size daha da hız kazandıracak ve board'unuzun kontrolünü kaybedersiniz. Speed wobble olayı şudur: board'unuzun kontrolünü kaybediyorsunuz. Kafasına göre bir sağa bir sola doğru dönüyor. Bir anda sizi board'dan atıyor.
Böyle durumlarda düşme tekniklerini iyi bilmeniz gerekir. Şimdi düşme tekniklerini çalışalım. Düşmek. Longboard'da ya öne doğru ya da arkaya doğru düşersiniz. Öne doğru düştüğünüzde, bu arada tabi bunları asfaltta yapmayacaksınız benim gibi. Siz çimde çalışacaksınız. Tam tersini yaparsanız sizin için can yakıcı hale gelebilir. Çimde çalışın, asfaltta tecrübe edin. Ben downhill freeride yapmıyorum. Freestyle dans sporcusuyum. Ondan dolayı çok fazla koruma ekipmanları ben görmüş olduğunuz üzere takmıyorum. Sadece kask takıyorum. Çünkü kafamı nereye vuracağımı dediğim gibi garantisi yok. Diğer taraftan eldiven de ara sıra takıyorum tabii. Slide hareketleri yaparken slide eldiveninizin olması gerekiyor. Yeni bir hareket öğreneceğim zaman veya böyle hiç bilmediğim bir açıda rampaya gireceksem kesinlikle full korumayım. Ama dizlik, dirseklik çok fazla takmıyorum çünkü hareketlerimi kısıtlayabiliyor. Bazen şapka bile takabiliyorum basketbol sahasının içinde hareketlerimi çalışırken. Çünkü herhangi bir tehlikenin gelme durumu söz konusu değil. Kaykaylar ufak taşlara takılabilir. Longboard tekerlekleri taşları fırlatır atar. Çünkü longboard tekerleklerimiz kaykay tekerleklerine göre çapı ve kontak peşleri çok daha geniş. Öne doğru düşüşte sizi direkt fırlatıyor. Fırlattığı anda board geriye doğru gitti. Öne doğru emekleyeceksiniz. Geri kalkabilirsiniz. Ama daha hızlı gittiyseniz o zaman sağ omzunuzu sola doğru çevirip kendinizi yuvarlayacaksınız. Yuvarlama hareketini yaptıktan sonra çok ciddi bir sakatlık yaşamazsınız. Gördün mü? Longboard'un hızına göre senin koşma hızın da değişecek. Eğer o hızı dengeleyemezsen koşarken de takla atabilirsin. Öyle durumda düşme tekniğindeki o yuvarlanma hareketimizi yapmayı unutma. Geriye doğru da bu şekilde düşerseniz bütün ağırlığınız ellerinize biniyor ve bunu asfaltta yapsaydım canım o kadar yanardı ki. Geriye doğru düşerken ellerinizi ister istemez koyabiliyorsunuz. Ya tabii ki ben de bazen refleks olarak ilk başta elimi koyuyorum ama hemen elimle kendimi geri ittiriyorum. Sola böyle elini koyabiliyor düştüğünde. Hemen dirseğini yere koy. Burada vermiş olduğun kuvveti dirseğinle beraber bütün vücuduna yay. Ve yine dizini kendine doğru çek. Bir anda iki ayağınızı da havada gördünüz. Poponuzu vurmaya çalışın. Dizlerinizi kendinize doğru çekin. Ellerinizle ittirin. İttirmezseniz eliniz burada sabit kalırsa o zaman sakatlık çıkabilir. O yüzden ellerimizi ittireceğiz veya elimizi koyduktan sonra dirseğimizi ondan sonra da omzumuzu yere koyacağız. Düşme tekniklerini kartlardan ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda da çekmiştim. Longboard'a kaymaya başlamadan önce bu tarz ısınma hareketleri çalışabilirsin. Bunlar kaslarını ısındıracağı için ilerleyen zamanda çok ciddi kas ağrıları çekmezsin. Tabii ki bu ısınma hareketlerinin yanında denge tahtası da almanızı tavsiye ederim. Tahtayı ayağınla iyi hissedebilmen için tabanı ince ayakkabıları tercih etmende fayda var. Board pozisyonuna çıktığınızda ayaklarınızın arasında neredeyse omuz genişliğinde mesafe olsun. İki ayağınızın arasını çok yakın tutmamaya çalışın. Tabii ki ileride longboard hareketleri yaparken bu mesafe değişkenlik gösterebilir. Bu sporda öğrendiğiniz her şeyi bol pratik yaparak geliştirebilirsiniz. Longboardunuzu kayarken zihninizi boşaltın, etrafınız algılarınız açık olsun. Kafanıza takılan başka sorular varsa da Instagram hesabımı burada bırakıyorum. Mümkün olduğunca her soruyu cevaplamaya çalışıyorum. Longboard Akademi oluşumundaki workshoplara da katılmanızı tavsiye ederim. Orada longboard antrenmanları yapıyoruz. Eğitimlere de katılabilirsiniz. Özel birebir eğitimler de var orada. Ama buradaki videoyu tamamladıktan sonra beni takipte kalmanı tavsiye ederim. Çünkü çok yakında longboard hareketleri nasıl yapılır serimizi de sizlerle bu kanal üzerinden paylaşacağım. Bu sporu bilip bilmemenin önemi yok bizim için. İlginin olması yeterli. Eğer öyle bir ilgin varsa Türk Longboard web sitesini aşağıda bırakıyorum. Sen de başvuru formundan bize katılabilirsin. Hepinizi bekliyoruz. Hep beraber bu sporları geliştireceğiz. Yeni longboard videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma abone olup ondan sonra bildirimleri açmanız gerekiyor. Ben Enfal Altarçe. Yeni videolarda görüşmek üzere. Tamam. Görüşürüz abi.